Değerli takipçilerim, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Çok sevdiği o lezzetli mercimek çorbası yapacağım. Çorbam için önce 2 yemek kaşığı sıvı yağ tencerenin içine ekledim. Ve üzerine 1 adet doğramış olduğum soğan ekliyorum. Soğanı biraz kavuracağım. Soğanı kavurdum. Şimdi içine 1 yemek kaşığı un ekledim. Unu da kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Videomla ilgili görüş ve önerilerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Unu kavurduktan sonra şimdi biraz su ekliyorum. Ve şimdi sarımsak ekliyorum. Benim sarımsaklarım küçük olduğu için 6 diş ekledim. Siz 3 diş ekleseniz yeterli olur. Daha önce yıkamış olduğum 1 su bardağı kırmızı mercimek ekliyorum. Malzemeleri kişi sayısına göre çoğaltıp azaltabilirsiniz. 1 çay kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı toz biber ve tuz ekliyorum. Baharat miktarını damak tadınıza göre çoğaltıp azaltabilirsiniz. Şimdi suyunu ekliyorum. Ben toplam 6,5 su bardağı su ekledim. Su miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Mercimek çorbası durdukça koyulaşır. Kıvamına göre sonradan da su ekleyebilirsiniz. Kabuklarını soymuş olduğum yarım limon ekleyeceğim. Ve doğramış olduğum yarım limonu ekledikten sonra kaynamaya bıraktım. Ve pişmekte olan mercimek çorbamızı şimdi blenderdan geçiriyorum. Eritmek için 2 yemek kaşığı tereyağı tavanın içine alıyorum. Ve tereyağını erittim. Üzerine çok az pul biber ekledim. Dilerseniz tereyağını tencerede çorbaya ekleyin. Dilerseniz servis tabağında ekleyebilirsiniz. Ve şimdi çorbayı servis tabağına alıyorum. Dediğim gibi dilerseniz bu şekilde servis tabağında tereyağını ekleyebilirsiniz çorbaya. Çok lezzetli görünüyor. Gerçekten çok lezzetli. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Çorbam için önce 3 yemek kaşığı sıvı yağ uygun bir tencerenin içine alıyorum. Ve üzerine 350 gram ufak ufak doğradığım dana eti ekliyorum. Suyunu salana kadar şöyle yağda biraz çeviriyorum. Önce kendi suyunda pişireceğim eti. İçine 4 diş rendelemiş olduğum sarımsağı ekliyorum. Ve şöyle biraz karıştırıyorum. Şimdi kapağını örtüyorum ve kendi suyunda biraz pişecek. Şöyle tekrar kontrol ediyorum. Şimdi içine 6,5 su bardağı kaynatılmış sıcak su ekliyorum. Etin pişme durumuna göre eğer suyu çok azalırsa biraz daha sıcak su ekleyebilirsiniz sonradan. Şimdi kapağını kapattım ve pişmeye bıraktım. Çorbanın terbiyesi için 2 yemek kaşığı un ekledim kabın içine ve 1 adet yumurta ekliyorum. Ve 1 su bardağı yoğurt ekliyorum. Yarım su bardağı su ekliyorum. Daha kolay karıştırılsın diye yarım su bardağı su ekledim. Şimdi malzemeleri güzel bir şekilde çırpıyorum. 1 yemek kaşığı limon suyu ekliyorum. Ve 1 yemek kaşığı sirke ekliyorum. Tekrar malzemeleri çırpıyorum. Şimdi eti pişmiş mi diye kontrol ediyorum. Etim pişmiş ve birazdan terbiyesini ekleyeceğim. Önce etin suyundan 3 kepçe suyu alıp yoğurdun içine ekliyorum. Eklerken de karıştırıyorum. Şöyle güzel bir şekilde önce karıştırıyorum.
Ve şimdi çorbanın terbiyesini yavaş bir şekilde tencerenin içine ekliyorum. Eklerken hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Kaynayana kadar bu şekilde, yani hızlı bir şekilde karıştıracağım. Çorbam kaynadı ve şimdi karıştırmayı bırakıyorum. Bıraktıktan sonra bir 10 dakika daha bu şekilde pişireceğim. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuzun miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Eritmek için bir yemek kaşığı tereyağını tavanın içine aldım. Tereyağını erittim ve içine bir tatlı kaşığı toz biber ekledim. Çorbayı da şimdi kaselere alıyorum. Ve üzerine tereyağı ekliyorum. Yapmanızı tavsiye ederim. Tarifim için 5 yemek kaşığı tarhanayı uygun bir kabın içine alıyorum. Üzerine 2 su bardağı sıcak su ekliyorum. Ve 15 dakika bu şekilde bekleteceğim. 15 dakika dinlendi ve şimdi biraz çırpıyorum. Tencereye 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Salçayı kavururken 3 diş sarımsak ekliyorum. Sarımsağı da salçayla beraber kavuruyorum. Sonra şimdi tarhanayı ekliyorum. Beş su bardağı su ekliyorum. Toplam 7 su bardağı su eklemiş oldum. Tuz, çok az karabiber, toz biber ve nane ekliyorum. Arada bir karıştırarak çorbayı pişiriyorum. Çorbamız pişti ve hemen servis tabağına alıyorum. Lezzetiyle, kıvamıyla nefis görünüyor. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bununla ilgili görüş ve önerilerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Tarifim için 2 dilim bal kabağı kullanacağım. Önce bal kabağının dilimlerini parçalara ayırdım ve şimdi onları rendeleyeceğim. Çok güzel, çok lezzetli bir tarif olacak. Ve kabakları rendeledim. Uygun bir kaseye aldım. Şimdi tencerenin içine 2 yemek kaşığı sıvı yağ alıyorum. Ve kabakları tencerenin içine ekledim. Şimdi biraz kavuracağım. İçine 4 diş rendelediğim sarımsağı ekliyorum. Sarımsakla beraber birkaç kere daha karıştırıyorum. 2 yemek kaşığı un ekliyorum ve unla beraber tekrar karıştırıyorum. Ve 1 su bardağı süt ekliyorum. Ve 4 su bardağı su ekliyorum. Eğer su az gelirse sonradan su ilave edebilirsiniz. Tuz, karabiber, toz biber ve kekik ekliyorum. Çok fazla baharat eklemeyin. Baharat miktarı kendi damak tadınıza göre ayarlayın. Şöyle biraz karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakacağım. Ve çorbamız kaynamaya başladı. Blenderdan geçirmeyeceğim. Böyle pullu bir çorba olacak. İçine 1 yemek kaşığı tereyağı alıyorum. Ve tereyağı kavurdum. Üstüne az toz biber ekledim. Çorbanın kıvamını şu şekilde size gösteriyorum. İsterseniz bu şekilde tereyağını tencerede ekleyin. İsterseniz biraz sonra göstereceğim servis tabağında ekleyin. Çok lezzetli, sağlıklı bir çorba.
İsterseniz dediğim gibi bu şekilde tereyağını servis tabağında da ekleyebilirsiniz. Birkaç tane kabak çekirdeğini bırakıyorum. Yiyen herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifim için 1 su bardağı yeşil mercimeği tencerenin içine aldım ve üzerine yeterince su ekliyorum. Kapağını kapattım ve ocağa bırakıyorum. Uygun bir tencereye 2 yemek kaşığı sıvı yağ alıyorum. Doğranmış 1 adet soğan ekliyorum. Soğanı karamelize oluncaya kadar kavuruyorum. Yeşil mercimeği de kontrol ediyorum. Kaynar kaynamaz hemen ocaktan alacağım. Yeşil mercimek kaynamaya başladı ve hemen ocaktan aldım. Soğanı kavurmaya devam ediyorum. Soğanı güzel bir şekilde karamelize. 1 yemek kaşığı domates salçasını ekliyorum. Salçayla beraber soğanı tekrar kavuruyorum. 1 tatlı kaşığı un ekliyorum. Unu da kokusu çıkana kadar kavuruyorum. İçine biraz su ekliyorum. Biraz su ekledikten sonra salçayı açıyorum. Ve haşlanmış 1 su bardağı yeşil mercimeği ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve yarım tatlı kaşığı pul biber ekliyorum. Ben toplam 6,5 su bardağı su ekledim. Bu arada sıcak su ekliyorum. Çorbayı pişirmeye bırakıyorum. Uygun bir tavaya 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Ve yarım su bardağı erişte ekliyorum. Erişteyi rengi dönene kadar yağda kavuruyorum. Tüm ayrıntılarına dikkat edildiği zaman inanılmaz lezzetli bir çorba oluyor. Eriştenin rengi döndü ve birazdan çorbanın içine ekleyeceğim. Kavurduğum erişteyi çorbanın içine ekliyorum. Erişteyi ekledikten sonra erişte pişene kadar kaynatmaya devam ediyorum. Ve çorbamız pişti. Ve şimdi sunum tabağına alıyorum. Çok lezzetli ve doyurucu bir çorba. Bizim için tencerenin içine 1 adet tavuk budu, 1 adet doğranmış soğan ve 4 diş doğranmış sarımsak, 1 tatlı kaşığı tuz, 5 su bardağı su ekliyorum. Düdüklünün kapağını kapattım ve pişmesi için ocağa bırakıyorum. Tavuğumuz pişti ve suyunu süzüyorum. Suyunu süzdüm, bir kenara alıyorum. Etin üstündeki deriyi de alıyorum. Diğer çorba malzemeleri için uygun bir tencerenin içine 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı eritiyorum. Yağ eridikten sonra 2 adet rendelenmiş havuç ekliyorum. Havucu biraz kavuruyorum. Havucu biraz kavurduktan sonra 1 yemek kaşığı un ekliyorum. Unla beraber havucu tekrar kavuruyorum. Unun kokusu çıkana kadar havucu kavuruyorum. Şimdi tavuk suyunu ekliyorum. Biraz karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra yarım su bardağı tel şehriye ekliyorum. 2 su bardağı sıcak su ekliyorum. Ve çorbayı pişirmeye bırakıyorum.
Şimdi didiklediğim tavuk etini ekliyorum. Çorbamız kıvam alıncaya kadar kaynatıyorum. Çorbamız güzel bir şekilde pişti ve şimdi içine yarım limon suyu ekliyorum. Eğer videomu beğenirseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Çorbayı ocaktan almadan bir tutam dereotu ekliyorum. Ve çorbamız hazır. Çorbamızın kıvamı bu şekilde, inanılmaz derecede lezzetli. Lezzetli, sağlıklı ve doyurucu bir çorba. Şöyle dokusunu daha yakında görmüş olursunuz. Dünyanın nefis mutfağına hoş geldiniz. Tarifim için 1 adet havuç, 1 adet patates, 1 adet biber, 1 adet soğan, 1 adet sarımsak doğradım ve şimdi tencerenin içine ekliyorum. Bir kase doğranmış brokoli ekliyorum. Üzerini geçecek kadar su ekliyorum. Ve tencereyi ocağa alıyorum. Pişmiş mi diye kontrol ediyorum. Tavanın içine 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Yağ biraz eridikten sonra içine 1 yemek kaşığı un ekliyorum. Unu kokusu çıkana kadar yağda kavuruyorum. Vitamin değeri yüksek, nefis bir çorba, denemenizi tavsiye ederim. 1 su bardağı süt ekliyorum. Sütü biraz karıştırdıktan sonra şimdi tencereye ekliyorum. Ve şimdi malzemeleri blenderdan geçiriyorum. Çorbamızın kıvamı bu şekilde. İçine 1 tatlı kaşığı kadar toz biber ekledim. Ve 1 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Çorbamız pişti ve sunuma hazır. Gördüğünüz gibi nefis görünüyor. Çok lezzetli bir çorba. Ve hemen sunum tabağına alıyorum. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Önerilerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Tarifim için kabın içine 1 su bardağı yoğurt, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı un, 1 tatlı kaşığı kadar limon ekliyorum. Malzemeleri güzel bir şekilde çırpıyorum. 6 su bardağı su ekliyorum. Suyu ekledikten sonra yine tekrar çırpacağım. İçinde hiç topak kalmayacak şekilde. Şimdi çorba malzemeleri tencereye ekliyorum. İnanılmaz derecede lezzetli, pratik ve kolay bir çorba. Bundan sonra tahta kaşıkla karıştıracağım ve hemen ocağa aldım. Çorbamız kaynamaya başlayana kadar sürekli karıştırıyorum. Eğer karıştırmazsam yoğurt kesilir. Çorbamız kaynamaya başladı. Şimdi kaynayan çorbanın içinde yarım su bardağı arpa şehriye ve 1 su bardağı haşlanmış nohut. Nohut yoğurtlu çorbalara çok güzel yakışıyor. Çok lezzetli oluyor. Ve 1,5 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Şimdi kapağını kapatmadan çorbayı pişireceğim. Arpa şehriye yumuşayana kadar. Ve çorbamız pişti.
Kıvamı da bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi çorbayı başka bir yere aldım ve tavanın içine 1 yemek kaşığı tereyağı ekledim. Tereyağını eritiyorum. Tereyağı eridi, ocağı söndürdüm ve 1,5 tatlı kaşığı nane ekliyorum. Şimdi hemen tereyağını çorbanın içine ekliyorum. İnanılmaz derecede lezzetli, ferah bir çorba. Biz tabaklarına dolduracağım. Eğer bu çorbadan yapmadınızsa mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi hemen servis kasesine alıyorum. Çorbam için 3 yemek kaşığı zeytinyağını tencereye ekledim. Ve 1 yemek kaşığı tereyağı ekledim. Şimdi yağın erimesini bekliyorum. Tüm ayrıntıları için videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi tencerenin içine doğranmış 1 adet soğan, 1 adet patates ve 2 adet de doğranmış havuç, 2 adet de doğranmış domates ekledim. Bütün malzemeleri karıştırıyorum. Ve şimdi kaynatılmış sıcak su ekliyorum. Ben toplam 7 su bardağı su ekledim. Çorbanın kıvamına göre suyu azaltıp çoğaltabilirsiniz. Çorbamız biraz pişti. Şimdi blenderdan geçiriyorum. Lütfen siz blenderdan geçirirken ocağı kapatmayı unutmayın. Önce ocağı kapatın ve sonra blenderdan geçirin. Şöyle güzel bir şekilde blenderdan geçiriyorum. Bir çay bardağı tel şehriye ekliyorum. Birer çay kaşığı toz biber, karabiber, zencefil ve 1 tatlı kaşığı da tuz ekledim. Doğranmış 1 tutam maydanoz ve 1 tutam da yeşil soğan ekliyorum. Şimdi çorbanın pişmesini bekliyorum. Videomla ilgili görüş ve önerilerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Videomu sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden tüm destekleriniz için teşekkür ederim. Ve çorbamız pişti. Şimdi servis tabağına dolduracağım. Çok lezzetli görünüyor. Çok lezzetli bir çorba. Üzerine kaç damla limon sıktım. Çorbamızın kıvamı bu şekilde. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Mutfağıma hoş geldiniz. Osmanlı Sarayı'ndan günümüze gelen nefis çorbamız için önce küçük bir fincan zeytinyağını tencerenin içine aldım ve üzerine doğranmış 1 adet soğan ekledim. Şimdi soğanları biraz kavuruyorum. Soğan biraz kavruldu ve içine 1,5 yemek kaşığı un ekliyorum. Unu da soğanla beraber biraz kavuruyorum. Ve şimdi daha önce yıkamış olduğum 1 su bardağı kırmızı mercimeği ekliyorum. Kırmızı mercimeği ekledikten sonra şöyle biraz karıştırıyorum. Ve 6 su bardağı sıcak su ilave ediyorum. Suyu eğer az gelirse biraz daha ilave edebilirim. Çorba pişirirken ben de terbiyesini hazırlayacağım. Terbiyesi için bir yumurtayı uygun bir kabın içine ekliyorum. Ve üzerine 1 bardak süt ekliyorum. Ve sıkmış olduğum yarım limon suyunu ekliyorum.
Şimdi malzemeleri güzel bir şekilde çırpacağım. Ve şimdi blenderdan geçiriyorum. İçinde hiç tane kalmayacak şekilde blenderdan geçireceğim. Çorbanın ipeksi bir görüntüsü olacak. Geçirdim. Şöyle kontrol ediyorum. Bu arada üzerine gelen köpükleri de alıyorum. 1-2 kepçe çorbayı terbiyenin içine ekliyorum alıştırmak için. Ve karıştırdıktan sonra şimdi terbiyeyi çorbanın içine ekliyorum. Ekledikten sonra biraz karıştıracağım. İçinde limon olduğu için kesilmesin. Şöyle yavaş bir şekilde biraz karıştıracağım. İçine tuz ve bir tatlı kaşığı nane ekliyorum. Namı diğer çeşmi nigar çorbamız için 1 yemek kaşığı tereyağı tavanın içine ekledim ve tereyağını eritiyorum. İçine biraz pul biber ve biraz da toz biber ekliyorum. Dilerseniz naneyi de bu şekilde içine ekleyebilirsiniz. Ama ben çorbanın fazla kararmasını istemediğim için naneyi önceden ekledim. Ve şimdi tereyağını da ekliyorum. Tereyağını tencereye ocaktan aldıktan sonra da ekleyebilirsiniz. Sağlıklı, besleyici ve çok lezzetli bir çorba. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Şimdi servis tabağına alıyorum. Altta kalan yağı da bu şekilde üzerine ekliyorum. Benim için 600 gram kemikli dana etini kullanacağım. Kemikli etleri hemen düdüklü tencereye yerleştiriyorum. Oldukça yağlı bir et. Üzerine 1 adet doğranmış soğan, 6-7 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı kekik, çok az karabiber ekledim ve üzerini geçecek kadar yeterince su ekliyorum. Kemiklerden ayrana kadar kaynatıp pişireceğim. Ben bu eti 2 saate yakın pişirdim. Tencereyi ocaktan aldım. Etler de gayet güzel bir şekilde pişti ve şimdi suyunu süzüyorum. Suyunu süzdüm, bir kenara aldım. Şimdi etleri hem kemiklerden ayıracağım hem küçük parçalar haline getireceğim. Etleri hazır hale getirdim ve şimdi tencerenin içine 3 yemek kaşığı sıvı yağ alıyorum. Ve 3,5 yemek kaşığı un ekliyorum. Unu kokusu çıkana kadar yağda kavuracağım. Çok aşırı kavurmayın. Eğer çok aşırı kavurursa çorbanın rengini değiştirir. Şimdi et suyunu dikkatli bir şekilde ekliyorum tencerenin içine. Eklerken karıştırıyorum. Şimdi etleri ekliyorum. Ve tuzunu ekliyorum. Biraz fazla koyu olduğu için üzerine 2 su bardağı sıcak su ekliyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı sirke ekliyorum. Ve 2 yemek kaşığı da limon ekliyorum.
Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Tarifine geçiyorum. 1 çay bardağı irmik, 1 çay bardağı ince bulguru uygun bir kabın içine aldım ve ıslatıyorum. Güzel bir şekilde ısladıktan sonra üzerini streçle kapatıyorum. Bu şekilde 20 dakika 30 dakika dinlendireceğim. Arada yarım saat geçti ve şimdi hemen streç kağıdını çıkarıyorum. 2 yemek kaşığı un ekliyorum. Yapışmış olan bulguru önce açıyorum elimle. Bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Neredeyse tuzu unutacaktık. Ve şimdi hamuru yoğuruyorum. Hamuru yoğururken arada bir elimizi suyla ıslattık ve macun kıvamında bir hamur elde ettik. Şimdi hemen hamurda nohut büyüklüğünde köfteler hazırlıyorum. Bu şekilde nohut büyüklüğünde köfteler yapıyorum. Çok kolay, çok pratik, hemen yapılıyor. Ve bütün köftelerimiz bitti. Üzerine 1 yemek kaşığı daha un ekliyorum. Toplam 1,5 yemek kaşığı un ekledim köftelerin içine. Şimdi unla bu şekilde biraz sallıyorum. Bu şekilde tane tane duracak. Sosu için 1 su bardağı yoğurt, 1 adet yumurta ve 2 diş sarımsak kullanıyorum. Malzemeleri güzel bir şekilde çırpıyorum. Çırptıktan sonra kaynamakta olan sudan 2-3 kepçe yoğurdun üzerine ekliyorum ve güzel bir şekilde hemen karıştırıyorum. Ben kaynaması için 7 su bardağı su eklemiştim tencerenin içine. Ve şimdi kaynayana kadar sürekli karıştırıyorum. Çorbamız kaynamaya başladı. Hemen köfteleri içine atıyorum. Bütün köfteleri çorbanın içine attım. Ve şimdi ince bir şekilde doğramış olduğum 4 kök ıspanağı ekliyorum. Yarım tatlı kaşığı pul biber ekliyorum. Ve yarım tatlı kaşığı toz biber ekledim. Bir yanda çorba pişerken bir yanda da 1 yemek kaşığı tereyağı hemen kızdırıyorum. Yağ eridikten sonra içine 1 tatlı kaşığı nane ekledim ve hemen çorbanın üzerine ekliyorum. Yarım limon suyu ekliyorum. İnanılmaz derecede lezzetli bir çorba. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Çorbamızın kıvamı bu şekilde. Şimdi hemen servis kasesine alıyorum. Tarifim için 3 parça tavuk etini tencerenin içine aldım. Ve içine 1 adet soğan ekliyorum. Ve 5 diş sarımsak ekliyorum. Üstünü geçecek kadar su ekliyorum. Kapağını kapatıp haşlanması için ocağa bırakacağım. Ve tavuğumuz pişti. Şimdi içindeki etleri alıyorum. Tavuk etleri deri ve kemiklerinden ayıklayacağım. Eğer derisini seviyorsanız kullanabilirsiniz. Tüm kemiklerini ve derilerini ayıkladım. Eti de bu şekilde tiftikledim. Çorbada kullanmak için şimdi malzemeleri ocağın yanına aldım. Ve tencerenin içine 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Çok lezzetli, vitamin dolu, doyurucu bir çorba.
Yağ biraz eridikten sonra içine 1,5 yemek kaşığı un ekliyorum ve onu biraz kavuracağım. Unun kokusu çıkana kadar şöyle kavuruyorum. Ve şimdi rendelediğim 2 adet havuç ekliyorum. Havuçları da çok az kavuruyorum. Azar azar tavuk suyunu ekliyorum. Tavuk suyuyla beraber un ve havuçları açtım. Kalan suyunu da ekliyorum. Altında biraz bırakacağım. Şimdi içine 1 limon sıkıyorum. Ben 1 limon sıktım. Eğer limonunuz büyükse yarım limon sıkabilirsiniz. Karabiber, toz biber, kekik ve tuz ekliyorum. Suyun içine bir kase soğuk su ekledim. İyicene soğusun diye. Ve şimdi içine bir kase yoğurt ekliyorum. Yoğurt ve yumurtayı iyicene çırpıyorum. Yumurtanın karışımın içinde iyicene kaybolması gerekiyor. Tencereyi sürekli karıştırarak azar azar yoğurtlu suyu ekliyorum. Mutlaka sürekli karıştırmak gerekir kaynayana kadar, yoksa kesilir. Telle de çırpabilirsiniz. Çorba kaynamaya başladı ve karıştırmayı bıraktım. İçine tavuk etini ekliyorum. Malzeme açısından çok zengin bir çorba. Şimdi tekrar çorbanın kaynamasını bekliyorum. Şimdi servis tabağına alıyorum. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Kullanılacak malzemeleri hazırladım ve şimdi hemen tarifime başlıyorum. Tencerenin içine 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Ve 1 adet doğranmış soğan ekliyorum. Soğanları biraz kavuracağım. İki adet rendelenmiş havuç ekliyorum. Havuçları da biraz kavuruyorum. Ve 2 diş rendelenmiş sarımsak ekliyorum. 4 kök doğranmış ıspanak ekliyorum. Altı su bardağı su ekliyorum. Sıcak veya soğuk olması fark etmez. Kaynamakta olan tencerenin içine 1 yemek kaşığı pirinç ekliyorum. Sadece 1 yemek kaşığı ekliyorum. Ve 1 su bardağı nohut ekliyorum. Çorbanın terbiyesi için 1 su bardağı yoğurt. 1 adet yumurta. Ve 2 yemek kaşığı un ekliyorum. Malzemeleri iyicene çırpıyorum. Pişmekte olan çorbanın içinden 2-3 kepçe alıp hemen yoğurtlu karışımın içine ekliyorum. Eklerken bir yandan karıştırıyorum. Ve şimdi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Çorbayı sürekli karıştırarak yoğurdu içine ekliyorum. Kaynamaya başlayana kadar sürekli çorbayı karıştırıyorum. Yoğurt kesilmesin. Çorba kaynamaya başladı. Kıvamı bana biraz koyu geldi. Onun için içine 1 su bardağı su ekleyeceğim. Şimdi içine 1 su bardağı su ekliyorum. Toplam 7 su bardağı su eklemiş oldum. Kullandığım bardak ölçüsü 200 milim. Yani klasik su bardağı.
Son olarak çorbanın tuzunu ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. 5-6 dakika daha kaynatıp ocaktan alacağım çorbayı. Gerçekten nefis bir çorba. Kesinlikle tüketilmesi gereken çorbalardan biri. Çok lezzetli. Tavsiye ederim. Şimdi servis tabağına alıyorum. Buraya kadar eğer videomu izlediyseniz lütfen videomu beğenip kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Üzerine eritilmiş tereyağı ekliyorum. Tereyağını eritirken üzerine bir çay kaşığı toz biber eklemiştim. Kırmızı toz biber. Deneyin herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.